Arkadaşlar merhaba. Bugün mantık devresi tasarımında birazcık eksik anlattığım bir konuyu üzerinden geçmek istiyorum. Mealy ve Moore modelleri eksik anlattım demeyeyim. Ben sonuçta mantık devresi tasarımı dersimizde bu modellerin ne olduğunu, kabaca ne anlama geldiğini söylemiştim. Ama örnek çözmemiştim. Örnek çözmeyince de bazı arkadaşlarım bunun eksik kaldığı ile ilgili yorumlarını gördüm ve tam olarak daha iyi anlaşılsın diye bugün üzerinden birkaç örnek yaparak geçmek istedim. Mealy ve Moore modelleri ardışık sistem tasarımında yaptığınız uygulamanın iki yöntemi, devreyi tasarlamanın iki ayrı yöntemi. Biz ardışık devre tasarlarken bu aslında belleği olan bir devre demek oluyor. Sizin devreniz daha önceki girişlerinizi veya sistemin herhangi bir durumunu hatırlıyor ve bu hatırladığı duruma göre bir sonraki kararı veriyor. Aslında içinde bellek olan sisteme biz ardışık devre diyoruz. İçinde bellek olmayan girişi verip çıkışı aldığınız tarzdaki sisteme de birleşik devre diyoruz. Bugün bahsedeceğimiz sistemler belleği olan ardışık devreler. İngilizcesi sequential circuit. Şu anda anlatacağım konuyu dinlemeden önce eğer hiç bu konuda bilginiz yoksa ben ardışık devre tasarımının ne olduğu ile ilgili anlattığım videoyu ve hemen arkasından durumun ne olduğunu, bir sistemdeki durumun ne olduğunu anlattığım videoyu bu aşağıya koyuyorum. Daha önceki Mealy ve Moore durum modelleriyle ilgili kısa videomuzu da buraya ekliyorum. Bunlara bir göz atabilirsiniz. Bu video ile ilgili hiçbir fikriniz yoksa, bu konularla ilgili hiç bilginiz yoksa. Şimdi biz bir sistemimiz var. Sistemin Türkçesi dizge. Bir dizgemiz var ve bunun için bir bellek var. Buna giriş veriyoruz ve çıkış alıyoruz. Mealy ve Moore modellerinin ana farkı çıkışların nasıl hesaplanacağı ile ilgili. Aslında sistemin geri kalan kısmı ile ilgili bir farkı yok. En önemli özelliği çıkışların nasıl hesaplanacağı ile ilgili. Ama çıkışları nasıl hesaplayacağınızı değiştirdiğinizde sistemin kendisini de değiştirmeniz gerekebildiği için bu önemli bir tasarım kararı oluyor. Mealy modeli 1955 yılında George Mealy tarafından önerilmiş bir model. Bununla ilgili kendi başına yazdığı bir makalesi var. Bu makalede George Mealy diyor ki biz bu durum makinelerini yaparken durum makinelerinden sistem bir çıktı verecekse biz bu çıktıları hem içindeki durum bilgisinden hem de girişler cinsinden tasarlayalım. Çıkışı verecek olan devrenin iki tane girişi olsun. Bir tanesi durum bilgisini tutan bellek elemanlarından gelsin. Bunlar flip-floplar. Bir tanesi de girişlerden gelsin. İkisi de gelsin. İkisini alsın gidi olarak ve çıkışı versin diyor. Ben hatırlatmak açısından söylüyorum. İkincisi de 1956'da bir yıl sonra Edward Moore denilen bir kişi, yine matematikçi ve bilgisayar bilimci. Bu sefer kendisi bir makale yapıyor ve diyor ki ben diyor başka tarz bir tasarlama yöntemi öneriyorum. Çıkışları yalnızca flip-floplardan alalım. Girişlerle çıkışları tamamen ayrıştıralım. Girişler doğrudan çıkışları hesaplamanın bir öğesi olmaz. Çıkışlar yalnızca sistemdeki bellek elemanlarından hesaplansın diyor. Bu da makalesinin ilk paragrafı. Şimdi bu tanıma göre, bu örnek kısımlarına geldim şimdi. Bu tanıma göre bu gördüğünüz şey nedir? Mealy midir, Moore mudur? Şimdi bu gördüğünüz şey 2 bitlik bir sayaç 00 ile başlıyor. Hiç bakın okların üzerinde bir giriş bilgisi yok, çıkış bilgisi de yok aslında. Şu anki haliyle gördüğünüz durum çizgisinde saat vurduğunda bir durumdan diğer duruma gidiyorsunuz ve bu bir diğer duruma gitme işi bir girişe dayanmıyor ve sistem bir çıkış da vermiyor. Bu yüzden sistemin çıkışlarını doğrudan iki tane flip-flop'tan alıyorsunuz. Şimdi eğer bu sistemi yapacaksanız sistemi gerçekleştirmek için iki tane flip-flop çiziyorsunuz. Ve bu sistemin güncellenmesi için bu flip-flop'ların türü her neyse bunlar JK olabilir, T olabilir, D olabilir her neyse. Sonraki durumu hesaplayan bir devre oluyor. Sonraki durum. Ve bu devre giriş olarak bu flip-flop'ların çıkışını alıyor. Ayrıca dışarıdan girişleri de alıyor eğer girişler varsa. Şimdi siz eğer bir sayaç yapıyorsanız bu şekilde bu girişler yok. Sadece şu anki durumu alıyor. Sonraki durumu hesaplayıp bunun girişlerine veriyor. Saat vurduğunda durum değişiyor. Siz çıkışı nereden alıyorsunuz? Çıkışı doğrudan bu flip-flop'ların çıkışından alıyorsunuz. Böylece çıkış 00, 01 diye sayıyor. Çıkışlar
doğrudan içerideki bellek elemanlarına, flip floplara bağlı olduğu için bu makine bir Moore makinesi. Peki şimdi aynı sayacı bir girişe bağlasak. Gördüğünüz gibi okların üzerinde bir giriş var. Şimdi sayaç eğer giriş sıfırsa ileri doğru saysın, giriş 1 ise geri doğru saysın. Şimdi sisteme bir giriş oluyor olması o sistemin bir Moore makinesi olduğunu göstermez. Önemli olan burada çıkışın nereden alındığıdır. O yüzden şu anda bu sayaca siz girişe 0 verdiğinizde sayaç ileri doğru sayıyor. Girişe 1 verdiğinizde sayaç geri doğru sayıyor olmasına karşın çıkış gene sadece bellek elemanlarının alındığı için içeride saklanan bu 2 bitlik değer dışarıya okunarak çıkış hesaplandığı için çıkış girişe hiç bağlı olmadığı için bu makinede Moore makinesidir. Peki şimdi bu makineyi soldaki hale getirirsek ne olur? Ve okların üzerine eğer hem giriş araya da bir ayraç atarak hem de çıkış yazılıyorsa, şimdi bu sol tarafta gördüğünüz örnekte şu gördüğünüz 0 ve 1 sol taraftaki giriş sağ taraftaki çıkışı gösterir. 0 girişinde 1 vererek bu durumdan bu duruma geçiyoruz demektir. Yani 0-0'dan 0-1'e geçiyoruz demektir. Böyle olduğu için sol taraftaki çizim Mealy makinesinin çizimidir. Eğer siz verdiğiniz çıkışları doğrudan giriş değiştiği anda tetiklenecek şekilde ayarlıyorsanız o zaman gidip çıkışlarınızı okun üstüne yazarsınız. Ama eğer sizin çıkışlarınız duruma bağlıysa sağ taraftaki makine gibi durumun içine yazarsınız. Çünkü durumla çıkış aynı. Ama genellikle herhangi bir duruma geldiğinizde o aynı zamanda bir çıkışı gösterir Moore makinesi yaptığınızda. O yüzden çıkışlar durumun içine yazılır. Okun üzerine yazılmak yerine içine yazılır. Siz böyle bir makineye o yüzden baktığınızda eğer okların üzerinde çıkış görmüyorsanız ve çıkışlar o yuvarlakların, durumların içine yazılmışsa o zaman bu bir Moore makinesidir denir. Yalnız şimdi sol taraftakine bir dikkat edin. Sol taraftaki sayaç ne yapıyor? Birazcık dikkatle bakarsanız bu sol taraftaki sayacın tek bir sayıya geldiğinde çıktıya 1 verdiğini, çift bir sayıya geldiğinde çıktıya 0 verdiğini görebilirsiniz. Şimdi siz bu soldaki Mealy makinesini, Mealy olarak görülen bu makineyi eğer çözerseniz çıkışınız doğrudan hiçbir şekilde girişe bağlı olmayan bir fonksiyon olarak çıkabilir ve bu durumda öyle. Çünkü sadece son bitine bakarak bu saklanan değerin son bitine bakarak siz bu çıkışı verebiliyorsunuz. İki bitlik sayının son basamağına bakarak tek mi çift miyi görebiliyorsunuz. Böyle olduğu için siz Mealy olarak gördüğünüz böyle bir makineyi çözdüğünüzde çıkışınız eğer giriş cinsinden çıkmıyorsa, çıkış fonksiyonunun içinde giriş yoksa hiç, doğrudan çıkış fonksiyonunuz durumlara bağlı çıkıyorsa o da bir Moore makinesidir. Çünkü Moore makinesinin ana özelliği şudur. Girişten çıkış tamamen ayrıştırıldığı ve yalıtıldığı için çıkış yalnızca saatle beraber değişir. Durumlar değişince çıkış değişir. O yüzden çıkış artık saat sinyaline bağlı bir hale getirilmiştir. İlk durumda ise giriş değiştiği anda, Mealy durumunda ise giriş değiştiği anda çıkış tepki verir. Çünkü çıkış girişin bir sinyalidir ve giriş sinyali saate bağlı değildir. Saate bağlı olan kısım durumdur. O yüzden Mealy makinesi doğrudan çıkışa tepki verir. Eğer siz doğrudan çıkışa tepki versin istemiyorsanız bir makinede bu genellikle risk aldığınız zamanlarda olabilir. Yani siz bir sistem yapıyorsunuzdur. Giriş değiştiğinde böyle anlık olarak çıkışlar değişsin, oynasın istemiyorsunuzdur. O zaman Moore makinesi kullanmanız gerekir. Girişlerle çıkışı arasındaki o bağlantıyı kesmeniz gerekir. Ama sıradan bir durum makinesi yapıyorsanız girişe bağlı, duruma bağlı olacaksa arada da çıkışın şöyle ufak ufak salınması, girişler değiştiğinde hafif değişmesi, saatin vuruşunu bekleyene kadar o değişikliğin yaratılması sizin için bir sorun değilse o zaman Mealy kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada size sıfırdan bir örnek çözeceğim ve aynı soruyu hem Mealy ile hem Moore ile çözeceğim. Bunu çözünce zaten ikisinin arasındaki farkı çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buradaki sorumuz şunu söylüyor. Diyor ki girişe gelen 1-1-0-1 dizisini tanıyacak ve de çıkışa bu dizi geldiğinde 1 verecek. Hani şurada hemen koyuyorum. Bir kutu yapacaksınız. Bu kutu 1 bitlik bir sinyal dinliyor. Giriş diyeyim ben buna. G girişi diyeyim. Bu G girişi sürekli 1 bit geliyor. Her defasında 1 bitlik bir sinyal geliyor. Ve sizin buradaki elemanınız bellekle ve bu bunu hatırlıyor. Gelen diziyi hatırlıyor. Arka arkaya 1-1-0-1 geldiğinde dışarıya bir sinyal verecek. Yani bu
Bu birçok uygulaması olabilir diyelim. Uzaylıları falan dinliyorsunuz diyelim. Uzaylılar size bir şey gönderiyor. 1101 geldiğinde yardım et diyor diyelim ki. Atıyorum. Ve siz buna o anda alarmı çalacaksınız gibi bir çıktınız var. Şurası da çıkış. Yani çıkışınız bu, girişiniz 1, 1, 0, 1 geldiği anda çıkışınız 1'e gidecek. Bu. Ve diğer durumlarda çıkışınız 0 olacak. Soru bu. Ve herhangi bu tarz bir makineyi yaptığınızda ilk yapacağınız şey nedir? Bir başlangıç durumu çizmektir. Bu başlangıç durumları bazen böyle ortasına da bir tane daha yuvarlak konabilir. Şu şekilde başlangıç durumu. Şimdi bu başlangıç durumuna ne diyelim? B diyelim başlangıç durumuna. Bu başlangıç durumunda nedir? Belleğinizde hiçbir veri yok. O ana kadar hiçbir bit dizisi gelmiyor. Sıfırsınız o anda. Hiçbir şey hatırlamıyor belleğiniz. Şu an mi'liyi çiziyoruz. Eğer bu durumdayken sisteminizde bir sıfır gelirse ne olur? Bu durum tekrar kendisine gider ve çıktıya sıfır verir. Yani sıfır geldiğinde bu örüntünün, bu 1101 örüntüsünün başlangıcı olamayacağı için başlangıç durumunda durmaya devam eder. Bakın makine mi'li makinesi olduğu için girişi de çıkışı da okun üzerine yazdım. Sıfır girişi geldiğinde çıkışa sıfır vererek yine aynı duruma gideceksin diye. Bir geldiğinde artık örüntünün o ilk biri geldiği için yeni bir duruma gideceğiz. Bu yeni gittiğimiz duruma da ne diyelim? İsterseniz bu ilk duruma B demek yerine ben S0 diyeyim. Sıfırıncı durum anlamında. Buna da S1 diyeyim. Bu da bir numaralı durum anlamında. Yani hepsi aynı harf olsun diye. Şimdi 1 geldiğinde, girişe 1 geldiğinde çıkışa 0 vererek buraya gidiyoruz. S1 durumu artık bir kere 1 geldi durumudur. Yani burada gördüğünüz şey 1 geldi. Arkasından da ne geleceğini bekliyoruz durumudur. Ama sistem bir kere 1 geldiğini hatırlıyordur. Buradaki bu durum budur. Ve ilk durumla işimiz bitti. Herhangi bir durumdan tüm giriş olasılıkları için hangi duruma gideceğini tanımlamanız gerekir. İlk durumda S0 durumunda hem girişin 0 olduğu hem de 1 olduğu yolu tanımladığımız için S0 ile işimiz bitti. Şimdi S1'deyiz. Bir kere 1 gelmiş. Eğer buradayken bir kere 0 gelirse, yani bu birden sonra 0 gelirse yukarı yazıyorum. 1 0 diye bir örüntünüz olmadığı için, bir biri aradığınız için şu anda, birden sonraki biri aradığınız için, sizin örüntünüzü bu sağlamadığı için S1 durumundan S0 durumuna geri dönülür ve çıkışa 0 verilir. Baştan başlanır kısacası. Hatırlamaya baştan başlanır. Yalnız bu durumdaysanız ve de girişe 1 geldiyse o zaman ikinci bir gelmiştir ve bunu hatırlamanız gerekir. O yüzden sisteminiz yeni bir duruma gider. Çıkışa hala 0 verir. Çünkü örüntünün sadece yarısını belirlediniz. 1 geldi ve bunu hatırlıyorsunuz. 1 geldi. Arkadan ne geleceği bilmiyorum durumu bu şu anda. Onu bekliyorum durum. Şimdi S1'de 0 geldiğinde S0'a döndük. S1'de 1 geldiğinde S2'ye gittik. S1'in de tüm olasılıklarını, giriş olasılıklarını tanımlamış olduk. S2'deyken eğer 1 gelirse o zaman 3 tane 1 arka arkaya gelmiş olacağı için 1 gelmiş olacağı için ve bizim örüntümüze 1 uygun olmadığı için o zaman nereye gideceksiniz? O zaman bu yine kendisine gider. Neden kendisine gider? Çünkü 1 bize uymaz ama son 2 defa 1 gelmiş olması yeni bir örüntünün ilk 2 tane birine denk geliyor olabilir. O yüzden de biz tekrar 2 tane biri arka arkaya geldiğini hatırladığımız duruma gideriz. S2'de 0 geldiğinde ise bizim aradığımız örüntüye artık sadece bir basamak kalmıştır. Ve biz 0'ın ardışık olarak geldiğini hatırladığımız duruma gideriz S3'e. S2'den de tüm olası girişler için çıkışları yazdığımız için şimdi geriye S3 kaldı. Şimdi S3 0'ı gösteriyor. 0 hatırlıyorsunuz. S3'ten eğer 0 gelirse bu 0 demektir. Üzülürsünüz tabii bu kadar 3 tane arka arkaya sayıyı hatırladık ama 0 geldi. Haydi en başa dönüyoruz diye düşünerek üzülürsünüz elbette ki. Ama yapacak bir şey yok. Çıkışa 0 vererek en başa gideceksiniz. S3'te 1 geldiğinde ise aradığınız örüntüyü buldunuz demek. 0, 1'i buldunuz demek. Yalnız sorunun kendisinde örtüşmeye izin ver diye bir şey yazdım. Bu ne demek? Eğer 1101'den sonra
tekrar 1 0 1 geldiğinde siz bunu 2 kere şu şekilde 1 verecekseniz şu ortadaki 1'i 2 kere kullanacaksınız. 2 ayrı örüntünün örtüşen bir elemanı olacaksa bu örtüşmeye izin veriyorsunuz demektir. İngilizcesi bunun overlap. Şimdi bu soruda örtüşmeye, üst üste bindirmeye, bu iki örüntünün üst üste binmesine izin verildiği için siz bu örüntüyü 1101 yakaladıktan sonra tekrar S1 durumuna gidersiniz. Çünkü 1101'de artık son birden itibaren yeni bir örüntü başlıyor olabilir. Yalnız bu durumda çıktıya 1 vererek örüntüyü yakaladığınızı dışarıya gösterirsiniz. Bu gördüğünüz şey bizim durum çizgimiz. Bu 4 durumdan oluşuyor ve başka durum eklemenize gerek yok. Yani bazı arkadaşlar şöyle şeyleri düşünüyor olabilirler. 1-1-0'dan sonra 1-1-0-1 diye bir durum daha hatırlasam ben. Dördünü birden hatırlasam diye buraya bir S4 çizeyim ve o duruma gideyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bir Mealy makinesinde böyle bir ihtiyaç yok. Çünkü sizin hatırlamanız gereken bu gelen girişten önceki 3 giriş. Şimdi dördüncüsü geldiği anı çıkışı verdiğin için senin bu 4 girişi, bundan önceki 4 girişi hatırlaman aslında gerekmiyor. Eğer S4'ü çizerseniz ve giriş çıkışlarını yazarsanız durum tablosunu oluşturduğunuzda o S4'ün sadeleştiğini görürsünüz. O S4 zaten öyle kalmak zorunda değildir. Fazladan olduğunu görebilirsiniz. Eğer böyle yanlış görür de fazladan bir durum eklerseniz bu durumu kaldırmak için de tabloya bir bakın. Fazladan ekledim mi diye. Aynı girişlerde, aynı durumlara gidip aynı çıkışı veren iki durum eşittir ve bir tanesi silinebilir. Bunun için de daha önceki videolara bakmanızı öneriyorum. Şu anda bu gördüğünüz şey bir Mealy makinesi. Ve bu gördüğünüz Mealy makinesini durum tablosunu yaptığınızda çıkışları yazarken çıkışları girişler ve de o anki durum cinsinden yazarsınız. Ben şu anda bu makineyi çözüp çıkışın devresini yapmayı göstermeyeceğim size. Bunun için önceki videolara bakmanızı öneriyorum. Peki bunu silmeden ben Moore makinesine nasıl yaparım diye bakarsak. Yani şu gördüğümüz şey şu anda Mealy. Peki Moore'u nasıl yaparsınız? Moore makinesinin farkı şöyle. Şimdi yine bir başlangıç durumumuz olacak. S0. Yalnız artık çıkışlarımızı okların üzerine yazmayacağız. Çıkışlarımızı durumun içine yazacağız. Şimdi başlangıç durumunda çıkışımız 0. Çünkü hiçbir şey gelmemiş o ana kadar. Bir 0 geldiğinde yine kendisine gidiyor. Ama bakın çıkışı üstüne yazmıyorum. Çünkü çıkış zaten durumun kendisinde. Bu durumda olduğunuzda çıkıştasınız aslında aynı zamanda da. Çıkışı 0 vereceksiniz. O yüzden okun üzerinde yalnızca giriş var. Eğer 1 gelirse yeni duruma gideceğiz. Yine 0 vereceğiz. Bu yeni durum yine az önceki gibi bir tane 1 geldiğini hatırladığımız durum. Bu durumdayken eğer 0 gelirse tekrar S0 durumuna geri döneceğiz. Şu ana kadar öncekiden hiçbir farkı yok. Yani neredeyse hiçbir farkı olmadığını görüyorsunuz. Bu S1 durumundan eğer 0 gelirse S0'a dönüyoruz. 1 gelirse bir sonraki duruma gidiyoruz. O durumun altında da çıkış 0. Ama artık 2 tane 1 hatırlıyoruz. Aynı yukarıdaki S2 gibi. Bu S2'de eğer 0 gelirse az önceki gibi S3'e gidiyorum. Çıkış yine 0. S2'den 1 gelirse yine kendisine gidiyor az önce olduğu gibi. Çıkış yine 0 ama 2 tane 1 geldiğini hatırlıyorsunuz. Bu S2 durumu bundan önce 2 tane 1 geldi durumu. Şimdi buradaki ana fark Mealy ile Moore arasındaki ana fark S3 durumunda ortaya çıkıyor. Şimdi S3 durumunda 1 geldiği zaman artık başlangıca gitmiyorsunuz. Bir S4 durumuna gidiyorsunuz. Çıkışı da 1 veriyorsunuz. Çünkü çıkışla durum aynı ya. Şimdi S0'a gidemem. Çünkü S0 çıkışa 0 verilen bir durum. Bana çıkışa 1 verilen bir durum gerekiyor. O yüzden 1 geldiğinde buraya gidiyorum. S3'ten 0 geldiğinde ise 1-1-0 geldiğinde ise yine en başa gidiyorum. Şimdi S4'teyim. Daha önce artık S4 durumu az önce demiştim ya Mealy için. Mealy yapıyorsanız S4'ü koymak gereksiz bir hareket. Çünkü fazladan durum yaratmış oluyorsunuz. Boş boşuna bir verimsizlik ortaya çıkıyor. Ama Moore yapıyorsanız, Moore yapmak ne demek? Ben çıkışı saat vurduktan sonra görmek istiyorum. Saatle durum aynı anda değişsin demektir. O yüzden fazladan bir durum eklemek durumunda kalıyorsunuz burada. Moore makinesi yapmak için. Fazladan durumu ekleyince S4'te eğer 0 gelirse ne oluyor? Şimdi S4 nedir? 1-1-0-1 geldi. Örüntünüzü verdiniz ve de çıkışa da 1 veriyorsunuz şu anda demektir. Ama eğer buradan 0 gelirse buradan en başa dönersiniz. Eğer S4 durumunda eğer 1 gelirse, şimdi unutmayın bu S4 durumu şu anda 1-1-0-1 geldi
Daha önce 1101 geldi durumu. Buraya bir tane daha bir gelmesi durumu ortaya çıkacağı ve örtüşmeye izin verdiğimiz için gitmeniz gereken durum şu 11 durumu oluyor. Öncekinden farklı olarak şuraya çiziyorum. 11 durumumuzun da burası olduğunu hatırlayın. Bir geldiğinde çıkış 0 olacak ama ben S2 durumuna gideceğim. Bu gördüğünüz Moore makinesi. Yukarıdaki Mealy makinesi, aşağıdaki Moore makinesi. Yani biz bunları böyle hep tanımlıyoruz. Eğer çıkışınızı sadece durumdan alırsanız Moore'dur. Eğer çıkışınızı giriş ve durumdan birlikte hesaplıyorsanız Mealy'dir diye söylüyoruz. Ama sanki bunu söyleyince ve uygulamayınca bazı arkadaşların kafası karışıyor diye düşündüğüm için ben bugün bu örneği çözmek istedim. Gördüğünüz gibi Moore makinesinde aynı şeyi uygulamak için, aynı soruyu çözmek için Mealy'e göre bir tane fazla durum kullanmak gerekti. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Az önce ben size sayaç örnekleri verdim. Sayaç örneklerinde Mealy ve Moore'un durum sayısı aynıydı. Her zaman olmak zorunda değil ama bazen bir sistemi Moore'a geçirmek için bu örnekte gördüğünüz gibi daha fazla durum kullanmanız gerekebilir. Daha fazla durum demek, daha fazla donanım demektir. Şimdi siz Mealy makinesini yaptığınızda 4 tane durumu 2 bitle göstereceğiniz için sadece 2 flip-flop'a ihtiyaç duyarsınız. Aşağıdaki örnekte ise 5 durum olduğu için bu 5 durumu 3 bitle gösterebilirsiniz. 3 bitle göstermek için 3 flip-flop kullanmanız gerekir. Yukarıdaki tasarım 2 flip-flop, aşağıdaki tasarım 3 flip-flop. Yukarıdaki tasarım giriş değiştiği anda çıkışta salınım olur. Aşağıdaki tasarım girişteki değişikliği çıkışa yansıtmaz. Durum değişmeden çıkış değişmez. Herhalde oldukça açık diye düşünüyorum ben. Sonuç olarak hangisi daha iyi? Mealy mi daha iyi? Moore mu daha iyi? Bizim mühendislikte her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Mutlak olarak bir şeyin diğer şeyden daha iyi olduğu yoktur. Her şeyin artısı ve eksisi vardır. Şimdi ben bazı özelliklerini az önceki örneği de hatırlarsanız karşılaştırmak istedim. Bir, çıkış neye bağlı diye bakarsanız Mealy'de çıkış hem durumlara ve girişe aynı anda bağlıdır. Moore makinesinde yalnızca duruma bağlıdır. Çıkış ne zaman güncellenir diye bakarsanız Mealy'de giriş değiştiği anda güncellenir. Moore'da yeni duruma geçilince saatle birlikte değişir. Bu yüzden Moore makinesi zaman uyumludur. Saate uyumludur çıkışı. Mealy makinesi ise zaman uyumlu değildir. Çıkışlar saat sinyalinden bağımsız olarak çalışır ve değişir. Durum sayısı Mealy'de daha azdır, Moore'da daha çoktur. Mutlaka böyle olmak zorunda değil ama az önceki örnekte gösterdim. Moore'u uygulamak için bazen daha fazla durum kullanmanız gerekir. Geçici çıkış riski Mealy'de yüksektir. Şimdi siz girişi verdiğiniz anda çıkışta bir oynama olacağı için siz girişi değiştirdiğinizde durumlarınız da değişiyor. Ama durumlarınızın değişmesi için geçecek bir zaman var. O zaman içerisinde çıkışınız değişik şekilde davranabilir, salınabilir. Böyle anlık böyle inip çıkabilir. Beklediğiniz değerden farklı bir değer alabilir. Çünkü çıkışınız hem duruma hem de girişe bağlı olduğu için ve giriş değiştiği anda çıkışı etki ettiği ama durumun değişmesi biraz zaman aldığı için, birazcık daha zaman alabildiği için çıkışta böyle bir oynama riski olabilir. Bazı güvenlik gerektiren sistemlerde bu yüzden Mealy kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Tamamen böyle oynamasını istemiyorsanız. Buna İngilizce'de glitch diyorlar. Yani bu girişin değişmesiyle doğrudan çıkışın değişmesine bir glitch diyorlar. Bu bir risk sistem açısından. Ama sizin eğer uygulamanız böyle bir sorun içermiyorsa, çıkışınızın arada böyle oynamasında bir mahsur yoksa, çıkışınız da tekrar başka bir flip-flop'a bağlı olacaksa ve saatle beraber alınıyorsa, o anda böyle anlık olarak salınması çok bir mesele değilse o zaman Mealy kullanabilirsiniz. Çıkış gecikmesi. Mealy'de çoğu kez daha uzun, Moore'a daha kısa dedim. Bu sizin kafanızı karıştırabilir. Çünkü az önce doğrudan girişe bağlı. Değişince ana değişiyor. Duruma da bağlı. Moore'a duruma bağlı. Hemen değişmiyor. Saati bekliyor demiştik. Bu biraz tersmiş gibi algılayabilirsiniz. Ama bu mantık şu. Çıkış doğrudan girişe bağlı ama arada bir sürü mantık devresi var. Hem girişe hem de diğer flip-flop'lara bağlı olduğu için daha fazla kapıdan geçerek çıkışa varma durumunuz olabileceğinden girişin değişmesiyle çıkışın değişmesi arasındaki gecikmenin yüksek olması, oranın kritik bir yol haline gelmesi mümkün. Moore'da doğrudan durumlara bağlı olduğunuz ve girişe bakmadığınız için çıkışı hesaplayan kapılar genellikle daha sade, hatta çoğu zaman doğrudan durumdan çıktığınız için
sadece bir tel. Yani Verilog yazıyorsanız assign yapıyorsunuz ve geçiyorsunuz neredeyse. Hani bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz Moore makinesinde. O yüzden Moore makinesinde çıkışın o kendisini belirleyen girişlerle arasındaki mesafe, gecikme mesafesi daha düşük. Ama aynı anda da Moore makinesine çıkış saat sinyalini bekleyeceği için saat sinyalinden sonra çok hızlı ama saat sinyalini bekleyeceğiniz için de birazcık daha uzun sürebilir diyebilirsiniz. Yani İnşallah açık olmuştur bu. Görsellik açısından bir durum çizgisi çiziyorsanız, İngilizcesi state diagram. Mealy makinede çıkışı okların üzerinde girişin yanına yazarsınız. İlgili girişin yanına yazarsınız. Moore makinesinde ise çıkışlar durumların içinde gösterilir. Genel olarak Mealy makinenin artısı az durum, hızlı tepki zamanı, tepki derken yine tekrar uyarıyorum. Hızlı tepki derken saat vuruşunu beklememekten kaynaklı bu bahsettiğim hızlı tepki. Ve az donanım, daha az durum olması münasebetiyle. Moore'daki artıysa bunun zaman uyumlu olması, saat vurduğunda çıkışın değişiyor olması ve çıkışın salınmasıyla ilgili düşük risk olması. Öyle bir salınma durumu olmaması. En azından flip-flop'a bağlı ve saat sadece sinyaline bağlı olduğu için. Eksisi ne Mealy'nin? Zamanlaması daha karmaşık derken çıkışa giden yolun üzerinde birçok kapı olabilir. Çünkü hem girişe hem de flip-flop'ların o çıkışlarına bağlı olarak çıkış sinyali ürettiğiniz için daha uzun bir yoldan geçerek çıkışa varabilirsiniz. Çıkışa olan yol daha uzun. Moore'da ise daha çok durum var. Donanım daha fazla, daha karmaşık ve çıkışın saati beklemesi gerekir. Anlık olarak tepki vermezsiniz. O yüzden anlık tepki versin istiyorsanız, yani giriş çok önemliyse, girişin çıkışa etki etmesi çok önemli bir şeyse, saati beklemek istemiyorsanız Mealy, giriş çıkışa doğrudan etki etmesin, ben saati beklemek istiyorum diyorsanız Moore yapacaksınız. Evet, bugün Mealy ve Moore makinesiyle ilgili bir örnek çözdük. İnşallah işinize yaramıştır diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.